kurt adamların varlığına dair binlerce tarihi kayıt vardır. Bu kayıtlarda yaşanmış olaylar, hiyerarşileri ve sosyolojik durumları kapsamlı olarak anlatılır. Kayıtlarda özellikle vurgulanan şey ise kurt adamların klanlara bağlı olduklarıdır. İnsanın bir hayvan, özellikle de kurt biçimine girebilmeye yetenekli olması, kurt adam söylencesinin çıkış kaynağı hakkında yeterli bir açıklama değildir. Genellikle bir kurt tarafından ısırılma ya da belirli bir ayda doğma olayı diye de bilinir. Çok eskiden beri çeşitli kaynaklarda ve toplumlarda kurt adam öykülerine rastlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda yaşayan insan topluluklarında sadece kurt adamlık değil, çeşitli insan-hayvan karışımı yaratıkların da varlığından bahsedilmektedir. İskandinavların ayı adamları, Kızılderililerin bizon adamları, Afrikalıların sırtlan adamları, Türklerin it barakları ve İstanbul'un kedi kadınları bunlara örnektir. M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış eski Yunanlı tarihçi Herodot, Karadeniz kıyısında yaşayan kimi toplulukların büyücülerinin yılın bazı günlerinde kurda dönüştüklerinden söz eder. Yunan mitolojisinde de kurda dönüşme inancı vardır. 15. ve 16. yüzyıllarda kurt adama dönüşme inancı tüm Avrupa'da büyücülük ve cadılıkla aynı kefeye konuyordu. Özellikle Fransa ve Almanya'da kurt adam olduğundan şüphe edilen biri acımadan yakılır ya da asılırdı. Nitekim kurt adam avı dinsel duygular altında yapılırdı. Büyücü ve kurt adam mahkemeleri bugün bile anlatılmaktadır. Söz gelimi 100 yıldan daha fazla bir süre 1520-1630 yıllarında Fransa'nın yaklaşık 30.000 kurt adam olayıyla sarsıldığı bilinmektedir. Kurt adamlık Türkçe adındaki gibi kurt kısmı doğrudur. Ancak kurt adamlar sadece erkek olmak zorunda değildir. Kadın da olabilirler. Bir inanışa göre 1170'te ilk defa Orta Asya'da gerçekliği kanıtlanmıştır. Bir mektupta kurt adam lanetinden bahsedilir. Doğuştan kurt adam olanların değişiminin Mart ayında olduğu söylenir. Mart ayında olması gerekenden fazla 2 kere dolunay vardır. Mart'ın 3'ü ile 18. günleri arasında olay belirtilmiştir. Ama yazı çok net olmadığı için anlaşılamamıştır. Yazı bunu bir lanet değil güç olarak anlatır. Kurt adamların gözlerinde renk değişikliği, köpek dişlerinde büyüklük ve sivrilik, doğaüstü güçler olarak tanımlanır. Tüm Avrupa kıtasında toplam 90.000'in üzerinde vaka kayıtlara geçmiştir. İnanışa göre kuduz bir kurt ya da kurt adam tarafından ısırılan bir insan kurt adam olmaktadır. Dolunay altında açıkta uyumak, kurtların içtiği sulardan içmek de tehlikeliydi. İsviçreli filozof Doktor Parakleus'a göre kurt adamlar öteki dünyada ruhu huzura kavuşmayan kimselerdi. Geceleri şiddet duygularını doyurmak isteyen kişilerin de büyüyle kurt adam olabileceğine inanılıyordu. İnanışa göre kurt adamlar kıllı postlarını insan biçimindeyken derilerinin altında gizlerler. Dolunaylı gecelerde kurda dönüşür ve insanları gırtlaklarından ısırarak öldürürler. Başka bir inanca göre de kurt adam tesadüfi olarak ya da kendi isteğiyle kurda dönüşür. Kurt biçimine giren bir kişi yalnızca gözlerinden ve sesinden tanınabilir. Görülen davalarda idama mahkum edilenlerin ise çoğu bu özelliklerde değildi. Örnek vermek gerekirse 12. yüzyılda İngiltere'de bir kadın kurt adam olan kocasının giysilerini saklayarak eve dönmesini engellediğini söyler. Kocasının kaybolmasından kısa süre sonra da başkasıyla evlenir. Olay kralın ilgisini çeker ve konu mahkemeye intikal eder. Mahkeme sonucunda kadın ve yeni kocası kurt adam olduğu iddia edilen eski kocayı öldürdüklerini itiraf ederler. 1573'te Fransa Dijon'da Gilles Garner adında bir kişi kurt adam olduğu için köye zarar vermek ve çocukları parçalamakla suçlanır. Ortaçağ Avrupa'sında kurt adamları avlayan uzman avcılar olurdu. İşte bu avcılar kurt adam olduğu iddia edilen kişileri sorgulayarak hiyerarşileri hakkında bazı bilgiler edinmiş ve klanların varlığından da ilk defa bu zamanlarda bahsedilmiştir. Bu klanın en büyük özelliği tamamen dişilerden oluşmasıdır. Kabile içinde doğan erkek çocukları eski bir gelenek yüzünden çoğunlukla öldürülür. Erkeklere karşı çok ön yargılı olan üyeler, kadınların toprak anayla özel bir bağ olduğuna inanır. Fenris'in çocuklarıyla aralarında çok eski ve çok güçlü bir düşmanlık vardır. İnsanların şehirlerinde varlığını sürdürebilmiş iki kabileden biridir. Genellikle şehirlerin fakir ve harap bölgelerinde sefalet içinde yaşarlar. Son derece kurnazdırlar.
Fiziksel görünüşleri çok kötü, hatta acındırıcı olan bu kurt adamları içlerinde toprak ananın şefkatini ve ezilmişlerin nefretini taşırlar. Kurt adamların belki de en bilge klanıdır. Savaşın her zaman gerekli olmadığına, vahşeti kabullenmenin sadece düşmanın işine yarayacağına inanırlar. Diğer bütün kabileler onları biraz pasif bulmakla beraber iyileştirici ve birleştirici doğalarına saygı duyarlar. Ozanları ve hikayeleriyle bilinen bu klan ayrıca birçok büyük savaşçı yetiştirmiş ve efsaneleştirmiştir. Şarkıları ve hikayeleri kurt adamların unutulmuş tarihinin içinde saklar. İrlanda onların ata toprağıdır. Eğer bir gün bir kurt adam kanlı pençeleriyle Wraim'i öldürmeyi başarırsa bu kurt adam herhalde Get of Vernus olacaktır. Vahşi ve saldırgan olan kabile üyeleri Wraim'a karşı olan savaşın en ön saflarını işgal ederler. Hiçbir Get kavgadan geri çekilmez. Onlar için hayatın değeri yoktur. Çünkü onlar ölümün bir başlangıç olduğuna inanırlar. Şunu da belirtmek lazım ki bitmek bilmeyen nefretleri Nordik kökenli bu kurt adamların birçok hata yapmalarına da sebep olmuştur. Glasswalker'ların doğal ortamı şehirdir. Uygarlıkla eskiden beri yakın bir bağı olan klan, diğer klanlar tarafından yoldan sapmakla ve toprağı terk etmekle suçlanır. Onlar ise şehirleri orman, binaları ise ağaç olarak görürler. Gerçek olan bir şey varsa o da insan toplumu içinde güçlü konumda olan klan üyelerinin Wraim'ın başına büyük belalar açtıklarıdır. Red Talon'ların hepsi saf kurt ırkından gelir ve doğal olarak hepsi lupustur. Sayıları son asırda çok azalan bu klan üyeleri insanlardan nefret ederler ve bu nefret de haksız bir nefret değildir. Sonuçta insanlar bugünkü durumu yaratmışlardır ve bazıları ölmeyi hak etmektedirler. Ne yazık ki Red Talon'lar pek seçici değillerdir. Bu klanın büyük ideali biraz klişe ancak önce kurt adamları sonrasında da dünyayı yönetmektir. Bu amaç için gereken her çeşit yola başvuran klan üyeleri bu yolların bazen onları yozlaştırmasına pek aldırmazlar. Gölgelerden saldırmayı onursuz bulmazlar ve entrika çevirmeyi sanat haline getirmişlerdir. Bütün bunlar bir yana asırlar süren çabaları sayesinde Shadow Lord'lar birçok önemli savaşın kazanılmasını sağlamıştır. Özellikle Doğu Avrupa'da vampirlerle yaptıkları mücadelede kan emicilere önemli dersler vermiştir. Garrou'ların gezginleri, kökenleri Afrika ve Mısır'a uzanır. Bilinmeyen bir zamanda ana yurtlarından ayrılan bu klan üyeleri sürekli dünyayı dolaşırlar ve diğer kurt adamlara bilgi taşırlar. Hikaye anlatmayı en az Fiannalar kadar severler. Bir Silent Strider gittiği her yerde saygı görür. Çünkü onların fedakarlığı ve çektikleri acılar diğer kurt adamlar arasında artık efsaneleşmiştir. Her topluluğun yöneticileri, liderleri vardır. Silverfang'ler Garou toplumunda bu boşluğu doldururlar. Bu klan soyu en köklü ve en eski kabiledir. Kurt adamların efsanevi fiziksel güzelliği ve yüceliği onlarda vücut bulur. Eski zamanlarda dünyayı kontrol edebilecek güce sahip klan, yapılan yanlışlar ve kaybedilen mücadeleler sonucu bu gücünün büyük kısmını yitirmiş ve bugünkü haline kavuşmuştur. Ne olursa olsun diğer bütün klanlar onların gücüne ve otoritesine hala saygı göstermektedir. Kurt adam dünyasının filozof klanıdır. Çoğunlukla uzak doğudan gelirler. Bilgelikleri ve iç dinginliklerini koruma yöntemleri, diğer kurt adamların onlara saygı duymaları için yeterlidir. Yalnız yaşamayı tercih ederler. Belki de kimsenin onları dinlemeyeceğini ve anlamayacağını bildikleri için sürekli bir arayış içindedirler. Ancak bu arayışları onlara dövüşmeyi unutturmamıştır. Amerikan kökenli varlığını sürdüren iki klandan biridir. Kökleri Maya ve Azteklere dayanır. Fakat daha sonra Amerika kıtasına gelen Asyalı ve Afrikalıları da kabilelerine kabul etmişlerdir. Tüm Uktenalar karanlık bir yol izler. Hiçbir kurt adam onların sırlarını tam olarak bilemez. Bilinen onların Wyrm'la özel bir savaşlarının olduğu ve bir şekilde onun karşısında bir bariyer olduklarıdır. Tabii ki düşmana bu kadar yakın olmak onlara karanlık bir taraf vermiş, diğer kurt adamlar tarafından dışlanmalarına sebep olmuştur.
Amerika'nın ikinci büyük aktif klanıdır. Kızılderili ırkından gelir. Topraklarını Avrupa'dan gelen vampirlere kaptıran Wendigo'ların içinde kalan kaybettikleri savaşın acısı vardır. Son derece gelenekçi olan bu klan, atalarının toprağını temizlemek için umutsuz bir savaş sürdürmektedir. Yabancılara karşı olan ön yargıları bugüne kadar klanın safkanlığını korumuşsa da çok zor bir savaşın içerisine sürüklemiştir.